Merhaba, Mahya Işıklarına hoş geldiniz. Bu akşam son kez sizlerle birlikteyiz. Ramazan ayının son gecesindeyiz. Yarın Ramazan bayramı. Öyleyse bu akşam size eski bayram yerlerinden söz edeyim. İşte bayramın kutlandığı o eski mekanlardan birindeyiz. Bir çayırlıktayız. Ama hava karanlık. Güneş daha doğmamış. Çayırlığın ortasından bir dere akmaktadır. İnsanlar geliyor sessizce, şöyle 20-25 metre mesafeyle derenin kenarına oturuyorlar. Yanlarında örtülü bir kutu. İçinde ne olduğunu göremiyoruz. Güneşin doğmasıyla birlikte şiirini Tevfik Fikret'in yazdığı Kurbağa Serenatı başlıyor. O an anlıyoruz ki örtülerin içinde kuş kafesleri var ve kanaryalar ötüyor. Çünkü Kurbağa Serenatı'nı en iyi taklit eden kanarya en güzel sesle öten kanaryaydı. Ötüşüyle ünlü o kanaryaların hocası kurbağa. Bu nedenle o çayırlığa Kuş Dili Çayırı adı verilmiştir. Derenin adı da Kuş Dili Deresidir. Ve İstanbullu bir zamanlar bayramlarda Kuş Dili Çayırı'nda buluşuyorlardı. Bu Kuş Dili Çayırı'nın öyle bir özelliği vardı ki yine bir grup insan kimi zaman o derenin kenarında eleklerle bir şeyler arıyordu. Sonra topladıkları şöyle leblebi ya da nohut büyüklüğünde sarı sarı madenleri kuyumculara satıyordu. Evet, altın. 100 yıl öncesinde o Kuş Dili ya da bugünkü adıyla Kurbağalı derede altın çıkarıyordu insanlar. Ve bayram yeriyle ünlüydü. Zaten Ramazan kış aylarına değil de bahara ya da yaza denk geldiğinde orada Küçük İsmail Kumpanyası hep oyunlar oynamıştır. Ve Küçük İsmail Kumpanyası'nda da Tülat ustamızın bir büyük ustası ilk kez sahneye çıkmıştır. Kel Hasan. Kel Hasan'ın sahneye çıktığı ilk yer Kuş Dili Çayırı'dır. Kel Hasan çok cimri bir insanmış, biliyor musunuz? Öyle ki bir oyun oynarken oyunda şöyle bir meyve sepeti gerekli. Hemen tiyatrosunun yanındaki manavdan gidip bir bedel karşılığında meyveler alıyormuş. Ama oyun bittikten sonra geri getiriyor, parayı geri istiyor. Bu yüzden oyuncu arkadaşlarını sıkı sıkı tembihliyordu. Sakın ha yemeyin, sakın bunlara dokunmayın. Yine bir oyunda Armenak adlı oyuncu, bir Ermeni, alıyor eline elmayı. Diyor, ne kadar da güzel kokar. Isırıyor. Oysa sıkı tembihli herkes. Bunlar yenmeyecek, geri gidecek. Ama şeftali de pek güzelmiş. Meyveleri yiyor. Oyun bittikten sonra herkes parasını alacak. Kel Hasan paraları ödüyor ama yedikleri meyve paralarını düşüyor. Bozuluyor bunu arkadaşları. Karar alıyorlar. Yine bu oyun öncesi herkes hazır. Salon dolu, seyirci bekliyor. Ama arkadaşlar diyor ki hayır. Kel Hasan Bey, bizden aldığın o paraları geri vermedikçe oyuna çıkmıyoruz. Peki diyor Kel Hasan. Çıkmayın. Perde açılıyor. Kel Hasan tek başına sahnede. Arkadaşları gelmiyor yanına. Ama Kel Hasan o oyundaki bütün rolleri kendisi oynuyor o gece. Her rol Kel Hasan'ın. O kadar çok beğeniliyor ki oyun sonrası salon alkıştan yıkılıyor. Oyunun adı Rüyada Taaşşuk. Yani rüyada aşık olmak. Çok beğeniliyor. Bu tarihimizde bir insanın tek başına sahnede yapmış olduğu ilk oyundur. Hani bugün tek kişilik gösteriler var ya, işte onların atası Kel Hasan'dır. Ve o oyun böyle doğmuştur. Bir zamanlar bayramların kutlandığı Kuş Dili Çayırı'nda bayram zamanı bisikletle kiralanırdı. Kiralık bisikletler vardı bir zamanlar İstanbul'un pek çok yerinde. Kuş Dili Çayırı'nda da insanlar gider bisiklete binerdi. Harbiye'deki bir öğrenci arkadaşlarına bisiklet binmeyi öğretecek. Hadi diyor, gelin Kuş Dili Çayırı'na gidelim, size bu tatilde, hafta sonu tatilinde bisiklete binmeyi öğreteyim. Vapurla geliyorlar Kadıköy'e, Kuş Dili Çayırı'na geliyorlar, bisikletleri kiralıyorlar. Lakin zaptiyeler durun diyor. Ne oldu? Siz asker öğrencisiniz. Nasıl bisiklete binersiniz? Biz de karakola geleceksiniz.
Ve alıyorlar askeri öğrencileri karakola getiriyorlar. Arkadaşlarına bisiklet binmeyi öğretmek isteyen karakoldaki komutana karşı çıkıyor. Diyor ki biz asker öğrenciyiz. Bu bisiklet gün gelecek orada da kullanılacak. Yani bizim bisiklet binmemizde ne gibi bir sakınca olabilir? Ama izin vermiyorlar. Okullarına geri döndüklerinde zaten rapor edilmiş. Yani kendileri okula gitmeden önce asker öğrencilerin Kuşdili Çayırı'nda bisiklete bindikleri rapor edilmiş. Bereket versin. Çok iyi bir komutan o gün orada nöbetçiydi. Diyor ki ben bunu yazmayacağım. Ama 2 hafta sonra çıkma cezası alacaksınız. Bu onun belki de askeri okulda öğrenciyken olmuş olduğu ilk cezaydı. Arkadaşlarına bisiklet öğretmek için onları Kuşdili Çayırı'na getiren öğrencinin adı Mustafa Kemal'di. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün pek de bilinmeyen bu öyküsüyle veda edelim Ramazan'a. Yarın Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı hepinize kutlu olsun. Ramazan Bayramı bütün insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik getirsin. Bu yılın Ramazan'ının son mahya ışıklarını yaptım. Emeği geçen herkese, bu programda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve elbette ki Petrol Ofisi'ne. Petrol Ofisi de geçen Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da bize katkı sundu. Bizi yalnız bırakmadı. Petrol Ofisi'ne de bu yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Bütün sağlık çalışanlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şu salgın hastalık döneminde binbir zorluklarla mücadele eden, kaybettiğimiz bütün sağlık çalışanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Duygusal anlara geldik de bu demektir ki Suna Yakın bir an önce bitir kapat git demektir şuradan. Dilerim seneye sağ kalırsak Ramazan'da yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysem